Merhabalar. Bu videoda spesifik olarak DaVinci Resolve'da ancak Premiere, Avid, Final Cut gibi kurgu programlarında da geçerli olabilecek export, render sürecimi anlatırken post prodüksiyon sırasında görüntü kalitesinde kayıp yaşamamak için dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle söylemek isterim ki bunu hem bir YouTube videosu yüklerken hem de yaptığınız bir filmin kurgu aşamasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Size sunacağım akış en üst seviyede görüntü kalitesiyle post prodüksiyon sürecine olanak sağlar. Bir dijital görüntünün kalitesine bit oranı, bitrate, bit derinliği, bit depth, renk alt örnekleme, chroma subsampling ve sıkıştırma yöntemleri etki eder. Bunları düzenleyen yazılımlara ise kodek deriz. Yüksek oranda sıkıştırma bir projenin son aşamasında video gösterimi yapılırken ve internet, televizyon ya da başka ortamlarda veri transferi amacıyla tercih edilirken düşük oranda sıkıştırılmış dosyalar bir video projesinin bitimine kadarki tüm post prodüksiyon sürecinde kullanılır. Yüksek sıkıştırmaya sahip dosyalarda genelde renk bilgileri atılır. Güncel bazı yüksek oranda sıkıştırma yöntemleri 422 renk alt örneklemesi ve 10-12 bit gibi bit derinlikleri sunsa da çoğu yüksek sıkıştırma yöntemi 420 renk alt örneklemeli 8 bit görüntü sunar. Bu da oldukça fazla verinin çöpe atılması demektir. Tabi bit oranı, bit rate de çok önemli. Çünkü diğer özellikleri yüksek olup bit oranı düşük bir görüntüde yine kayıp yaşanacaktır. Çünkü bit oranı her karedeki pikselin kullandığı veri miktarını ve dolayısıyla dosya boyutunu belirler. Tabii birçok tüketici kamerası 420 8 bite sınırlı kayıt ile en baştan sensör verisinin büyük bir kısmını çöpe atar. Kameranız ne şekilde kayıt seçeneği sunuyorsa sunsun, ham dosyalarınızı tekrar işlemeden post prodüksiyon sürecinizi bitirerek ya da ham dosyalarınız hangi kalitede olursa olsun onları 444 12 bit düşük sıkıştırmayla çeşitli işlemler için işleminiz dosyalarınızın kalite kaybına uğramamasını sağlar. Bu orijinal dosyalarınızın üzerine olmayan bir kalite ortaya çıkarmaz. Ancak kalite kaybının önüne geçer. Bir de bu verileri taşıyan dosya formatları ya da dosya uzantıları mevcuttur. Bunlar da farklı yeteneklere sahip olabilir. Örneğin bazı dosya formatları sadece 8 bit renk derinliğine destek verirken bazıları 10, 12, 16, 32 bit gibi bit derinliklerine destek verebilir. 16 bit half float olarak bilinirken 32 bit float olarak bilinir. MP4, MOV, MXF gibi dosya uzantıları kameralarda karşımıza çıkar. Bir de RAW kayıt yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları R3D, RAW, DNG, B-RAW gibi formatlardır. Ancak kendi başına dosya uzantısı bize sıkıştırma formatı hakkında çok bilgi vermez. Örneğin MOV gibi bir taşıyıcı H264 gibi gösterim ve transfer amaçlı bir kodeyi de ProRes ya da DNX gibi kayıt ve post prodüksiyon için üretilmiş bir kodeyi de barındırabilir. Bazı dosya formatları ise sadece belli kodeklere destek verir. Kameralarımız ister 420 8 bit H264 kayıt yapıyor olsun, ister 422 10 bit ile herhangi bir kodeyi kullansın, isterse 12 bit RAW kaydediyor olsun. Bazı istisnalar hariç tüm bu formatlar log dediğimiz bir yöntemle kaydedilir. Log, logaritmik ifadesinin kısaltmasıdır ve lineer ışık verisinin bir alternatifidir. Kamera sensörleri ve gerçek dünyadaki ışığın kademeleri lineer dediğimiz düz bir çizgiyle eşit aralıklarla artıp azalırken lineer ışığın logaritmik eğriyle tekrar kodlanıp kaydedildiği ışık verisinde ışık değerleri logaritmik olarak eşit olmayan artan aralıklarla kaydedilir. Işık bilgisini bu yolla kaydetmek bize gölgelerdeki ve en parlak olmayan kısımlar dışında kalan görüntülerde yani ortalama ışık seviyelerinde daha fazla veri sunar. Bizim için önemli olan daha çok bu kısımlar olduğu için de neredeyse tüm kamera üreticileri görüntüleri bir çeşit logaritmik formatta kaydetmenin daha avantajlı olduğunu fark etmişler. Ve bu bize parlak ışık seviyelerinde biraz kayıp yaşatsa da dosya boyutundan tasarruf etmek için bu kabul ettiğimiz bir takas. Gelecekte
bu fedakarlıklara ihtiyaç duymadığımızda 32 bit lineer veri kaydediyor olabiliriz. Örneğin bu durum şu anda ses kayıt cihazlarında mevcut ve bazı eşsiz avantajlar sunabiliyor. Henüz görüntü teknolojilerinde böyle bir devrimden uzağız. Her kamera üreticisi aynı zamanda kendi tercih ettiği şekilde veriyi kaydeder. Buna kullanılan kodek dışında log eğrisi de dahildir. Kameranız ham, RAW görüntüde kaydetse, Rec 709 türü ekranların gösterim renk alanına yönelik bir alanda da kayıt yapsa, istisnalar hariç tüm kameraların kayıt şekli logaritmiktir. Kamera sensörleri bize 16 bit lineer ışık bilgisi sunar ve bunu Bayer ya da başka bir renk filtresinden geçirip 12 bit olarak ham, RAW dosya olarak ya da 10 bit, 8 bit gibi bit derinlikleriyle sıkıştırılmış bir kodekle kaydeder. Görsel efektle uğraşıyorkense lineer kodlama daha avantajlıdır. 12 bit log formatı tıpkı 16 bit sensör verisinden dönüştürülerek kaydedildiği gibi post prodüksiyon sırasında da kayıp yaşamamak için 12 bit log formattaki görüntü dosyaları 16 bit lineere geri dönüştürülür ve DPX, TIFF, OpenEXR gibi dosya formatlarıyla kaydedilir. Sonra gerekli aşamada görüntüyü diğer formatlarla eşleştirmek için tekrar logaritmik olarak kodlarız. Kurgu programları genellikle lineer ve log arasında çalışmaya olanak tanır. Dosyaları tekrar birbirleri arasında dönüştürmeniz gerekmez. Video için dosya sekansı olarak çalışan bu formatlar arasında en yeteneklisi OpenEXR formatıdır. Tabi OpenEXR ve MXF formatı ile birlikte kullanılan ACES da günümüzde görsel efekt için üst düzey prodüksiyonlarda yaygınlaşan bir standart. ACES bize renk alanı konusunda maksimum genişliği sağlayarak daha önceki kodeklerle yapmadığımız bir şeyi renk alanından kaynaklı sınırlamaların önüne geçmemizi, aynı zamanda renk alanına ve arşiv sırasında gelecekte daha geniş renk alanlarına adaptasyon sağlıyor. ACES iş akışının bir parçası olan ACES Proxy kameralardan kayıtla post arasında ACES CG görsel efekt işlemlerinde ACES CC ve ACES CCT renk düzenleme işlemlerinde çözüm sunmakta. Bu standartlardan ACES CG lineer, diğerleri log formattadır. ACES yeni bir standart olduğu için her programda pürüzsüz desteğe sahip olmayabilir ve bazı manuel işlemler gerektirebilir. Bunun için OpenColor.io geliştirilmiştir ve çeşitli programlara destek sağlanmaktadır. Görsel efekt haricinde DNxHR 444 12 bit, ProRes 4444, ProRes 4444XQ gibi 12 bit log kodekler kayıpsız sonuçlar için yeterlidir. DaVinci Resolve'da ya da başka bir kurgu programında doğrudan sıkıştırılmış bir çıktı almaktansa 444 12 bit çıktı alıp Handbrake gibi bir programda H264 ya da başka bir kodekle sıkıştırma daha iyi sonuçlar verecektir. Benim uygulamam DaVinci Resolve'da MXF Op1A formatta DNxHR 444 12 bit kodekle çıktı alıp daha sonra Handbrake'de Super HQ preseti ile sıkıştırmak. DNx kodeğini QuickTime'la da kullanmak mümkün. Ancak MXF uzantısına sahip MXF Op1A DNx için yapılmış bir dosya formatı. Ve QuickTime MOV'dan daha iyi. Resolve'da karşımıza çıkabilecek bir diğer MXF formatı olan MXF Op Atom ise görüntü ve sesi ayrı dosyalarda çıkararak kullanabileceğiniz bir format. Handbrake'te Super HQ presetinin hızını yavaş bulursanız ya da dosya boyutu size büyük gelirse HQ seçeneği de biraz daha düşük kalitede olsa da buna yakın iyi sonuçlar verecektir. Bunun dışında Handbrake'te kodek seçenekleri arasından NVENC H265 de oldukça hızlı ve düşük boyutlu bir çözüm. Kalite olaraksa bu seçenek yumuşak geçişlerin olduğu düz renklerde başarılıyken grain dediğimiz detayların olduğu kısımları biraz yok edip tam olmasa da bloklanmaya yakın olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Bunu hızın önemli, kalitenin de hayatı olmadığı durumlarda tercih edebilirsiniz. NVENC, Nvidia'nın 1000 serisi ve sonrası ekran kartlarında önceki nesillere göre %15, %20 kadar daha kaliteli sonuçlar verebiliyor. Öte yandan NVENC H264'te hızlı sıkıştırma yapabiliyor. Ancak dosya boyutları NVENC H265'e göre oldukça fazla. Tavsiyem ham dosyalarınızın özellikleri ne olursa olsun son aşamada yapacağınız sıkıştırmaya kadar arşivleme için çıktı alırken
Ve post prodüksiyon sırasında programlar arası alışveriş yani round trip sırasında en az 10 bit, mümkünse 444 12 bit düşük sıkıştırmaya sahip kodekleri tercih edin. Dosya boyutlarının ham dosyalardan büyük olması normaldir. Ve yine ham dosyalarınızın özellikleri ne olursa olsun mümkün olduğunca az yeniden sıkıştırma yaparak projelerinizi bitirin. Resolve'da Fusion sayfasının da katkısıyla neredeyse hiç başka programlar arası gidip gelme yani round trip yapmadan bir projeye başlayıp bitirmek mümkün. Eğer yeniden sıkıştırmaları minimumda ve mümkünse sıfırda tutarsanız ham dosyalarınızın sahip olduğu kaliteyi videonuzun son haline kadar koruyabilirsiniz. En son aşamada düşük sıkıştırmayla 444 12 bit çıktı alıp bu dosyayı tekrar yüksek oranda sıkıştırma da eğer ki öncesinde bir kalite kaybı olmamışsa size pek bir kalite kaybı oluşturmayacak. Dosyalarınızın görüntü kalitesini bu yolu izleyerek maksimumda tutabilirsiniz. Yüksek sıkıştırma yapan kodekler elbette dosya boyutundan kazanmak için bir şekilde belli bir veriyi çöpe atmak durumunda kalıyorlar. Ancak doğru ayarlarla yüksek sıkıştırmayla da gözle pek ayırt edilemeyecek kalitede sıkıştırma yapmanız mümkün. Tabi bu dosyaları gelecekte tekrar işleme düşündüğünüz olmaması gerekiyor. Çünkü tekrar işlenmek isteyen dosyalar düşük oranda sıkıştırılmamışsa kullanabileceğimiz veri miktarı daha az olacak ve yapılan işlemlerde görüntüde bozulmalar olacak. Bu yüzden gelecekte düzenlemeyi düşündüğünüz videoların en az bir adet düşük oranda sıkıştırılmış versiyonunu arşivlemenizde fayda var. Arşiv amaçlı yüksek kalitede yüksek boyutlu dosyaları master, ana dosya, düşük boyutlu yüksek sıkıştırmaları dosyalara da deliverable yani teslim dosyası diyoruz. YouTube, Vimeo gibi internet sitelerine dosyalarınızı yükleyecekseniz bu sitelerde videolara kendi sıkıştırmalarını uygulayacağı için yüklemeden önce görüntünüzün kalitesini olabildiğince korumanız gerekir. En az 20-30 megabit gibi yükleme hızlarına sahipseniz hiç H264 sıkıştırması yapmayıp bu sitelere doğrudan master dosyanızı DNX ya da ProRes gibi bir formatta yükleyebilirsiniz. Ancak 10 dakikalık bir görüntü için 25 GB gibi boyutları göze almalısınız. YouTube gibi siteler bu dosyaları işlerken daha kaliteli sonuçlar verecektir. Bu imkanınız yoksa yapacağınız H264 ve benzeri bir sıkıştırmayla da 1 GB boyutlarında bir teslimat dosyası elde edebilirsiniz. Bu tür sitelere yükleme yaparken görüntünüzdeki grain gibi detayları korumak oldukça önemli. Çünkü bu sitelerdeki sıkıştırma sonrası zaten grain ya da noise büyük oranda sıkıştırma dolayısıyla yok edileceği için baştan bu detayların yok edildiği bir görüntüyü yüklerseniz sonuç çok fazla bloklanan bir görüntü olabilir. Çok fazla olmayan kumlanmalara denoise dediğimiz kumlanma yok etme işlemini en azından internet için yapmaya pek gerek yok. Ancak yeniden sıkıştırma yapılmadan gösterilecek ortamlar için görüntünüzün içerdiği kumlanma miktarına göre denoise işlemi yapabilirsiniz. H264 sıkıştırmalar sırasında da denoise yapılabileceği gibi daha kaliteli ve kontrollü denoise işlemleri için kurgu programınızın içerisinden Neat Video benzeri bir eklenti yani plugin yazılımla bunu yapmanız daha kaliteli sonuçlar doğuracaktır. Denoise işlemi ile birlikte görüntü detaylarını da kaybetmemeniz için denoise miktarını ölçülü tutmakta fayda var. Az miktarda noise ya da grain görüntülerde doğallık sağlayacaktır. Siz de bu akışı kullanarak gerek YouTube videolarınızda gerekse filmlerinizde her türlü gereksinimi karşılayabileceği yüksek görüntü kalitesiyle hem kayıpsız derecesinde ana master dosyalar hem de en yüksek kalitede sıkıştırılmış teslim amaçlı deliverable dosyalar elde edebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip, yorum yapıp, abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.